Hilmi Hacaloğlu, 54 yaşındasın ki kız çocuğu babasısın, evlisin. Ve de seni uzun bir zamandan beri, uzun zaman dedi, İBB davası başladığından beri 2 günde bir, 3 günde bir, bazen her gün oradan yayın yaptığını görüyorum. Bağımsız gazetecisin. YouTube'dan yayınlarını yapıyorsun. Ve de ben bunu merak etmek için senden birlikte Silivri'ye gitmek istedim. İlk başta hoş geldin. Hoş bulduk Umut. Silivri'ye giden yolu konuşmadan evvel gazeteciliğe ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Bu merakımdan dolayı. Biliyorum ne kadar iyi gazeteci olduğunu ama bazı hayatındaki bazı o detayları öğrenmek istiyorum. Şimdi sence gazeteciliğe başladığından beri ki hep HBB'de başladı. HB'den ondan sonra o günden beri bugüne geldiğin zaman seni en çok değiştiren olay ne? Sen değişti mi bir gazeteci olarak yoksa gazetecilikte değişti? Yani her şey değişiyor. Birincisi o. Yani benim içine doğduğum medya dünyası bambaşka bir dünyaydı. Yani aslına bakarsan HBB'den söze girdiysek eğer, mesela HBB'de ben dış habercilik yapıyordum. Ve hiçbir uluslararası ajans yoktu. O zaman işte WTN vardı, AP vardı, Reuters vardı, işte AFP vardı. Yani uluslararası basından bu şekilde bilgiler alınıyordu ama HBB'de bunların hiçbiri yoktu. Biz Euronews'tan görüntü çalıyorduk. Ve işte yukarıya rejiye gidiyorsun, bir kabloyu takıyorsun, onunla görüntü geliyor, onu işte bir VHS kasete aktarıyorsun. Sonra onu dinliyorsun ve oradan bir haber yapıyorsun. Mesela ben VHS kaset. Bak şöyle söyleyeyim. Ben ilk gazeteciliğe başladığım gün HBB'nin ana haber bülteninin yarısını yaptım ve o güne kadar hiç haber yapmamıştım. Çünkü hiçbir imkanı olmayan bir yerdi HBB ve o zaman Gökmen Karadağ Boğaziçi'nden arkadaşımdı. Star'a perforeci olarak gidiyordu ve bana dedi ki gel bir görüşelim. Gittik görüştük, bana bir çeviri yaptırdı. Bu prosedürü anlattı. Ve ertesi gün ben yokum, sen varsın burada. Olur da olmazdı ve ben başladım. Yani gazeteciliğe böyle başladım. Ama bu yokluğun içinden kısa bir star, Saadettin Teksoy macerası ve sonra NTV. Bak NTV'deki sistem yani dünyada herhalde çok o koşullarda 96'nın dünyasında çok az yerde kurulmuş bir sistemdi. Her şey tıkır tıkır işliyordu ve müthiş heyecanlı, konforlu bir gazetecilik yaptık orada. Dolayısıyla başladın ya, yani bir şey değişiyor mu, sen mi değişiyorsun, gazetecilik mi değişiyor? Vallahi hepsi değişiyor. Tabii ki ben de değişiyorum. Yani insanın sarsıldığı, kırıldığı, heyecanlandığı, yıkıldığı anlar oluyor. Ben gazetecilik yaşamında hepsini şükürler olsun yaşadım. Ama her şeyden evvel şu olması gerekiyor. Gazetecilik bir tutku işi, bir aşk işi. Hep bunu söylüyorum. Yani şu anda gazeteci olmak isteyen çok fazla insan kalmadı. Bir zamanlar çok popülerdi. Televizyonlar işte en ışıltılı olduğu dönemde spikerlerini herkesin bildiği ve insanların fena kazanmadığı dönemlerdi ve televizyonda çalışmak, gazetede çalışmak büyük bir itibar da beraberinde getiriyordu. Bugün bu yok. Yerle bir oldu. Yok, öteki yerle bir oldu. Gençler soruyor mu sana mesela Hilmi Bey ben gazeteci olmak istiyorum diyorlar mı? Sana soruyorlar. Yani şöyle bir kere tabii gençlerin dünyası başka bir dünya. Şimdi ben YouTube yapıyorum ve orada onlara daha yakınım ama çok öyle değil. Yani benim izleyen insanlar aslında hala 40 yaş üstü insanlar. Ve hani bilgi almak için mesela geçen arkadaşım, meslektaşım Cem Seymen'in bir üniversitede ders veriyordu. Oraya gittim. İşte onlara bir gazetecilik anlattım. Yaklaşık 20 kişi vardı ve beni tanıyan bir kişi vardı. Dahası hiçbir gazetecilik yapmak istemiyordu. Yani daha da acayip o. Yani böyle anlattığın zaman yani anlamıyorlardı. Tabii şu anlamıyorlar derken anlamıyorlar değil de algılayamıyorlar demek daha doğru. Yani çünkü işte kendi
gazetecilik hayatımdan bir takım kesitler aktardım. Ve çok yabancı geliyordu arkadaşlara. Dolayısıyla yani medya bambaşka bir yere gitti. Bak şöyle söyleyeyim. Benim bu meslekte en hayran olduğum gazeteci Hasan Cemal. Tamam mı? Hasan abiyle biz Irak'ta beraber çalıştık. Ve en az bizim kadar savaş döneminde koşturuyordu ve ben yaşlardaydı. Tamam mı? Ve ben ona hayran ya bu adam nasıl bu saate kadar oturuyor ve çalışıyor ve nasıl bizimle beraber erken kalkıyor diye hayret ediyordum. Bizimle rekabet ediyor. Ama mesela baban Mehmet Ali Birant çok büyük bir gazeteciydi. Mehmet Ali Bey'le de uluslararası toplantılarda onunla beraber aynı kurumda çalışma fırsatı hiç bulamadım ama rekabet ettiğimizde şunu görüyorduk. Mehmet Ali Birant bir yere gittiği zaman geliyordu her yere ve o röportajları o alıyordu ve biz imreniyorduk. Gıptayla bakıyorduk. Gene geldi gene kaptı diye. Şimdi bugün böyle bir rekabet var mı? Ben bundan emin değilim. Yani o zamanın Türkiye'si, 90'ların Türkiye'sinde, 2000'lerin başındaki Türkiye'de gazetecilik bir rekabet işiydi. Bugün maalesef gazetecilik, televizyonculuk, yayıncılık biraz propagandaya dönmüş durumda. Çünkü iş dönüyor dolaşıyor, demokrasiye geliyor, kuvvetler ayrılığına geliyor. Bunlar aşındığı zaman maalesef gazeteciler de aşınıyor ve iyi gazetecilik kayboluyor. Anlatabiliyor muyum? Esas bence problem bu. İyi gazetecilik, habere ulaşmak, kaynağa ulaşmak, onu vermek. Bunlar zaman geçtikçe çok zorlaşmaya başladı. Şeyin oldu mu? Ya ben bu haberi yaparsam bir şey değişecek dediğim bir haber oldu mu? Vardır ya böyle bir haber vardır. Yakalıyorsun, buluyorsun. Bir şey değişecek. Bak bu haberle bir şey değişecek. Yoksa o haber bugün gittiğiniz senedir. Yani şöyle, şimdi buna da şöyle bakıyorum. Ben savaş gazeteciliğini çok sevdim. Yani büyük olayların orada döndüğünü ve olay yerinde olmak gerektiğini hep düşünmüşümdür. Bunların geldiğini gören buradaki gönüllüler hemen hazır ola geçtiler ve yolların sağ tarafında toplandılar. Onları selamlıyorlar. Rıza yardımcı olur musun? Nereye gidiyorsunuz? Karadeniz filosundan mısınız? Simferopol'e mi gidiyorsunuz? Yani haber merkezi çalıştığım zaman da tatile çıkmaktan nefret ederdim. Çünkü ben tatile çıktığım zaman mutlaka bir şey olurdu ve ben onu kaçırdım diye böyle ellerim ayaklarım titrerdi. Dolayısıyla hani bu haber yapılırsa işte Türkiye'de yer yerinden oynar, dünyada yer yerinden oynarın ötesinde o tanıklığı aktarmak gerekiyor. Benim için benim takip ettiğim her haber dünyanın en önemli haberi oldu hep. Şimdi bugün Silivri'ye gidiyoruz ve bu da çok önemli. Yani burada Türkiye'nin yakın geleceğinin bundan sonra nasıl şekilleneceğinin tanıklığını yapıyoruz biz oraya giden gazeteciler ve bu duruşmaları takip edenler olarak. Bu bakımdan da önemli. Çünkü Türkiye'de iktidara yakın medya büyük ölçüde medya alanını kaplamış durumda. Birkaç işte yayın organı, televizyon, gazete var ve bunların erişimi de sınırlı. Dolayısıyla oradan yapılan gazetecilik, orada olan olayları aktarmak, olduğu gibi aktarmak. Yani üzerine tabii ki yorum yapıyoruz ama çıkartma yapmadan, ekleme yapmadan önce haberi vereceksin, onun üzerine de konuşacaksın. Dolayısıyla burada Silivri'de yapılan gazeteciliği ben hem çok kıymetli bulunuyorum hem de zamanın tanıklığı olarak görüyorum. Yani bugün orada gazetecilerin yaptıkları iş şundan kıymetli. Yani duruşma başlıyor, şimdi hep beraber göreceğiz. Saat 10'da başlıyor, bazen 6'ya kadar, bazen 10'a kadar sürüyor. Ve o duruşma sırasında bir takım notları, anlatıları, savunmaları paylaşarak toplum bilgilendirmesine ışık tutuyoruz. Yani burada o bakımdan bugün gazetecilik çok kıymetli ve evet Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli yargılamasının içindeyiz. Çünkü şöyle söyleyeyim, bak Türkiye 1923'te 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Sonrasında çok siyasi dava oldu. Ne bileyim İzmir suikastı, işte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, efendim işte sonrasında çeşitli yargılamalar oldu.
27 Mayıs sürecine gidildi. 27 Mayıs'tan sonra Demokrat Partileri yargılaması oldu. Tip davası oldu. 12 Eylül'e giderken ayrı yargılamalar, denizler vesaire, birçok Türkiye'de siyasi yargılamalar oldu. Ama bugün olan şey artık yakın geleceğin, Türkiye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceğinin bir yargılaması yapılıyor. Bu bakımdan çok önemli ve burada bu dosyanın doğru ve tutarlı olduğuna inananlar da burada olmalılar ve bu yargılamaları izlemeliler bence. Kabul edilemez bir yaklaşımdır. Somut olarak ne değişti ya? Yandaş basın, size sesleniyorum. Duruşmalara neden katılmayı bıraktınız? Şunu merak ediyorum. Siz kaç gazetecisiniz orada? Davayı takip ederken. Yani o değişiyor. Değişiyor daha fazla. Yani işte 15 ila 30 arasında gidip geliyor. Mesela bugün gittiğimiz gün önemli bir gün. İkinci defa duruşmalar başladıktan sonra tutukluluk incelemeleri yapılacak. İlk duruşmalar bittikten sonra ilk ayın sonunda, yani Mart sonunda bir tutukluluk incelemesi yapıldı. 18 kişi serbest bırakılmıştı. 9 Mart'ta başlamıştı yargılamalar. Şimdi bugün 30 Nisan ve ikinci kez tutukluluk incelemesi yapılacak. Bugün de en az o kadar, en az 18 kişi, belki 20 kişinin tahliye olması bekleniyor. Beklenti bu. Dolayısıyla bugün hem izleyici sıraları sonuna kadar dolacaktır eminim, hem de gazeteci sayısı artacaktır. Yani önemli günlerde, mesela ben burada değildim. Adem Soytekin bu dosyanın en önemli isimlerinden biri. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurularda bulunmuş. Yanılmıyorsam 9 defa da ifade vermiş bir tutuklu sanık, bir müteahhit. Onun savunmaları vardı. Mesela gördüm orada da ilk dönemlerde gelen, sonra gelmeyen, hükümete yakın kanallarda ya da gazetelerde yazan gazeteciler de o duruşmaları izlediler yani. Hani bazı duruşmalar daha gazetecilerin katılımına açık oluyor. Ama tabii bak şimdi bugün burası için geldiniz, beni evden aldınız. Kadıköy'den Fenerbahçe'den. Bilmiyorum kaç kilometre oldu ama neredeyse 150 kilometre olur. Sen nasıl gidiyorsun? Ya işte ben nasıl gidiyorum? Şöyle, Ersin Eroğlu, Tele2 Haber'deki program partneri, gazeteci meslektaşım. Ağırlıklı olarak Ersin'in arabasıyla gidiyoruz. Ve tabii şöyle, bizim ailemizin şahsi arabası yok. Karım bir kurumsal şirkette, yani bir şirkette çalışıyor. Yönetici ve şirket arabası var. Dolayısıyla Onunla gitmek biraz ayıp olur. hayır, tabii onunla gitmedim. Şunu söyleyeceğim. O yüzden de bizim arabayı kaçta, 2019'da mı ne sattık? Yani ben arabayla hiçbir yere gitmiyorum ve benzin doldurmuyorum. Geçen Ersin'le kavga ediyoruz işte, şimdi gideceğimiz benzin istasyonunun önünde. Bu sefer ben vereceğim. Allah aşkına, yok verirsin abi, veremezsin abi. Sonra da ben bunu ittim biraz da, biliyorsun ben 94 kiloyum, yani öyle kolay değil bir şey yapmak. İttim bunu, ben vereceğim. Kaç para verdim biliyor musun? 4250 lira. Bak, 4250 lira. Yani bir araba benzin dolduruyor. Şimdi gideceğiz, sen de dolduracaksın. Sen benden daha iyi biliyorsun. Tabii ama yani şöyle, bu acayip bir para bu. Şu an yine dönmek istiyorum böyle. Bir seferlik değil tabii, arabanın benzini doldurduk ama şimdi ben oraya nasıl geliyorum? Evden çıkıyorum, otobüse yürüyorum, sonra metrobüse biniyorum, metrobüsten iniyorum, buluşma noktasına gidiyorum, sonra gidiyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Ersin'in arabasıyla karşıdan geçmediğimiz için daha az mesafe yapıyoruz ama o daha az mesafede 120 kilometre yani. Anladın mı yani? Her gün 120 kilometre git gel. Senin gazeteciliğe biraz daha geri geleceğim. Çünkü Silivri ile ilgili ve de senin yaptığın işle ilgili şey yapacağım. Sen bütün bu gazetecilik kariyerine baktığınız zaman kaç yıl demiştin? 30. 30 yıl. 30 yılda biliyorum ki bazı büyük olaylara tanık oldunuz. Gecenin programında olmuştum. Ondan önce de oldu. Hiç böyle bu gazeteciliğini yaparken içinde o korku, Ne korkusu? Yani ölüm korkusu mu, tutuklanma korkusu mu, hata yapma korkusu mu? korku. Abi şöyle, Bir de hangisi daha öne çıktı? Bugüne de düşünerek, ya bugünkü Türkiye'deki gazetecilerin durumunu düşünerek, 2 kız çocuğu babası olan. ya şöyle, Ya geriye baktığında bu daha benim ülküm. Hangisi? vallahi şöyle söyleyeyim. Korku oluyor ama kaçma olmuyor. Esas mesele o.
Ya korku insani bir duygu. Korku, ürküntü, kaygı, endişe, ne bileyim kızgınlık, öfke, nefret, bunlar hepimizin yaşadığı şeyler. Buradaki ana mesele şu: eğer bir yerde bir haber varsa ve sen o habere erişme fırsatına sahipsen o haberi yapmalısın. Bazen %100 yapamadığın oluyor ama maksimumunda yapmak gerekiyor. Ben yani korkularım, yani abi Gürcistan'da biz tarandık, anladın mı? Ama çıktık 31 dakika 2 dakika panik içindeydik. Sonra dedik ya bir dakika ya ne olacak? Yani önde Levent yaralanmış, çıktık şey yaptık, pansumanını yaptık ve devam ettik. Sonra Şimali'ye girdim. Şimdi 2008 Gürcistan Savaşı'na gidiyorum ama adamlar bizi yani neredeyse döverek soktular. Sonra çıktık onlarla beraber Şimali'de çekimler yaptık. Anladın mı yani? Yani gazeteciysen abi o mesela işte savaş bölgesindesin, Irak'tasın ya da Kuveyt'tesin. Sukut yollamış Saddam, herkes eve kaçıyor ya da sığınaklara kaçıyor. Biz otelden çıkıp röportaj yapıyorsun. Gazetecilik böyle bir şey. Yani gazeteci zaten o heyecanı aldıktan sonra hakikat, bizim peşinde koştuğumuz şey hakikat. Hakikati toplumla buluşturmak. Hakikati toplumla buluştururken bundan korkuyorsan zaten bu işi yapmayacaksın yani. Hani demirden korkan trene binmez deniyor ya yani. Hani ya, öyle biraz. Yani tabii ki şöyle bir şey var. Türkiye demokratik bir hatta yürümüyor. Maalesef büyük sıkıntılarımız var. Yani Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay hala cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Selahattin Demirtaş, Osman Kavala cezaevinde. Şimdi bunlar olduğu bir dönemde tabii ki insanın hukuki olarak kendini büyük bir güvence altında hissetmesi pek de mümkün olmuyor. Ama burada şu var. Ben şunu biliyorum. Ben haberi eğip bükmüyorum. Ben gerçeği tarif etmiyorum. Ben hakikat bükücülüğü yapmıyorum. Dolayısıyla benim yediğim önümde, yemediğim ardımda ve hem işime inanıyorum, hem işimi seviyorum ve aşığım. Dolayısıyla burada bir korku, buradan bir korku yok. Yani ne olacak? Alt tarafı görüyoruz işte. Yani insanları orada Silivri'de, daha önce Ergenekon'da, Oda TV'de, değil mi? Yani ya Ahmet Şık benim çok yakın arkadaşım. Tutuklandı. Sonrasında Furkan Karabay, Gerçek Gündem'de benimle beraber çalışan muhabir arkadaşım tutuklandı. Girdi. Aslanlar gibi girdi. Aslanlar gibi çıktı. Şimdi Ali Can Uludağ, şimdi İsmail Arı, şimdi Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ'da ben Tele1'de program yapıyordum. Halk TV'den Tele1'e geçtim. Program yapıyordum pazartesi günleri. Daha ilk ayı bitirmemiştik. Merdan'ı tutukladılar. Merdan'ı casusluktan tutukladılar. Yani buna hakikaten kahkahayla gülünmesi gereken bir durum. Yani Merdan Yanardağ şu kadar tanıyan insan, bak şu kadar tanıyan insan, onun hiç kimsenin lafıyla hareket etmeyeceği gibi herkesi kendi lafıyla komut altına almayı seven bir adam olduğunu görüyor. Ama Türkiye böyle mi iklim? Bu iklimde gazetecilik yapmaya çalışıyorsun. Yapıyorsun da. Niye kimse seni işe alıyor? Şöyle, şimdi birincisi şu. Yani Kusura bakma biraz yo. ok diye sordum da. Şöyle. Bağımsız bir gazeteci olarak seçeneğin değil diye tahmin ediyorum. Şimdi bak şöyle, bunu da şuradan anlatayım. Ben 2009'da NTV'den kendi isteğimle ayrıldım. Ayrılırken NTV'nin İstanbul'da en çok maaş alan muhabiriydim. Tamam mı? Fakat bir şeylerin değiştiğini gördüm. Ve bu değişen şeyler benim hoşuma gitmiyordu. Benim bildiğim şekilde olmuyordu işler. Ve ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum diye düşündüm ve ayrıldım. Şimdi bugün benim inandığım şekilde, benim bildiğim şekilde gazetecilik yapacağım bir yer var mı diye sorsam bana, ben pek yok derim yani. Yani dolayısıyla ben öyle büyük bir arayış içinde miyim? Maddi olarak sıkıntıda olduğum muhakkak ve bu beni örseliyor, bu beni yaralıyor. Ama şu anda yani çünkü şöyle Anlatabildim mi? Yani sen bir yerde çalışmıyorsun. Çalışabileceğin kurumlar da var. Şey yapmıyorsun. Tek başına böyle Don Quixote gibi 120 kilometreler arabaları biniyorsun. YouTube'da yayınlarından bir şeyler yapmaya çalışıyorsun.
Ya şöyle, şimdi bir de şöyle bir durum var Umur. Medya sektöründe artık para kazanılamıyor. Yani bugün bana biri teklif etse kaç lira teklif edecek? 40 bin lira, 50 bin lira. Yani bunu da insanlar edemiyorlar yani, anladın mı? 30 yıllık bir tecrübesi olan bir adama bu parayı vermek istemiyorlar. Ha, ne olabilir? Yöneticilik olabilir, tamam mı? Yani o da zaten çok kısıtlı ve dar, yani çok fazla koltuk olan bir yer değil. Ama o da yani orada da teklif edilen para hak edilen para değil yani, anladın mı? 80, 100 neyse. Ama yani o yüzden de medya çok sıkışmış durumda. Yani o yüzden bu dijital medya belki de gazeteciler için bir çıkış olabilecek. Fakat şunu söyleyeyim, deminki soruda yarıda kaldı. Hani Don Kişotluk meselesi. Bak, gazeteciler ne Cesur Yürek Braveheart, ne Don Kişot, ne kahraman. Ben bunların hepsini reddediyorum. Gazeteci gazeteci abi. Gazeteci işini yapıyor. Ha, işini yaparken herkesin sustuğu, toplumun sessizleştiği bir ortamda gazeteci hakikati haykırınca başka türlü değerlendiriliyor ama o esasında dönemsel bir şey. Bak, Başaran Aksu bağımsız maden iş büyük bir eylem yaptı biliyorsun. İşçiler Ankara'ya yürüdü. Polis şiddetine rağmen, polisin gözaltına almasına rağmen mücadelelerine devam ettiler ve kazandı. Bugün Türkiye'de kahraman aranıyorsa, Don Kişot aranıyorsa bence madenciler herkesin sessiz kaldığı noktada yürüdüler ve dahası haklarını aldılar. Mücadele ederek hak almanın da bir yol olduğunu ortaya koydular. Bence asıl bu ülkenin kahramanı varsa bence madenciler. Senin bir mücadelen var mı, yoksa gazeteci misin? Yoksa mücadelen gazetecilik mi şu an? Çünkü elinde bir kamera, bir tripod, bir şey, kendi imkanların, her gün işte olabildiği kadar YouTube'dan yayın yaparak sen bir mücadele mi? Şimdi burada bir hayat mücadelesi var birincisi, tamam mı? Yani ben mesleğimi var ederek hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu bir mücadele mi? Bu bir mücadele. Ama mücadele yolum gazetecilik. Yani ben işte bu telefon, işte mikrofon, buna benzer bir mikrofon, işte bir takım küçük aydınlatma, ışıklar vesaireler, bir bilgisayar, bir küçük tripod, onunla gazetecilik. Bu benim için, hani biz beraber de çalıştık, birlikte YouTube yapmaya da çalışıyorduk. Yani benim ne kadar analog ve old school ve geri kafalı ve olduğunu en iyi sen biliyorsun, tamam mı? Ama ben de çok şaşırıyorum. Seni ben YouTube'dan yayınlar yapıyorsun. Pardon, televizyon titriyor, masa titriyor diyorsun. O kadar yani ilerlemişsin yani, nasıl söyleyeyim, bir evrim atlatmışsın resmen yani. Bunları yapmak için. Şöyle o da, Başka bir adam oldu. yani zamanın ruhuna ayak uyduramayan zamanla tutuklanıyor. Ben bu zamanın da içinde kalmak için bunu yapmaya mecburum. Çünkü başka türlü mümkün değildi. Gazetecilik yapmak istiyorum. Başka bir şey de bilmiyorum ve yapmak da istemiyorum. Ha şöyle, tarihi çok seviyorum. Tarih okudum. Hayat başka türlü gitseydi belki tarihçi olacaktım. Ya mesela şu anda seyahate gidip geliyoruz. Kitap okuduğum zamanlar ben tarih kitap okumayı seviyorum. Yani burada zevk alıyorum ama yani benim hayatta yapabileceğim şey yazmak, okumak ve anlatmak. Ben bunu biliyorum. Ve bugün de tarihin çok önemli bir eşiğindeyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti bugün büyük bir mücadele veriyor. Ne mücadelesi veriyor? Kendi kuruluş değerleriyle var olma veya değişme mücadelesi veriyor. Ben de bir gazeteci olarak bu sürecin dışında kalsaydım kendime ve ait olduğum bu cumhuriyete ihanet etmiş gibi hissederdim kendimi. O yüzden de evet, bu gazeteciliği yapıyorum. Bir gazeteci zaten bununla, yani haberle ve toplumu anlamakla yaşar ve ben de böyle soluk alıp veriyorum. Bu dosya kapsamında tutukluluğun devamına karar verilecek tek bir delil, tek bir somut suçlama yoktur. Ne dedi bu açıklamasında? Önce ona kulak verelim, Dilek İmamoğlu'na kulak verelim. Eve geldiği zaman iki kız çocuğu babası olarak onlara baktığı zaman ve de bütün bu uğraştığın kapılar, kameralar kapanıyor, her şey bir sessiz, sakin. Eşine baktığın zaman
ya da ailene baktığın zaman bugün değdi diyor musun, yoksa bir içinde bir burukluk var? O burukluk da yani şey olarak yani bütün gelirin YouTube'da, bütün gelirin destekten. O seni şey yapmıyor. Zorlamıyor. Yani şöyle, bir kere emekli maaşım var, onları şey yapayım. Ailemden de bir destek alıyorum. Ama profesyonel olarak yaptığım iş benim gazetecilik ve kötü bir gazeteci değilim. Kıdemli de bir gazeteciyim ve tabii ki işimi yaparak hak ettiğimi alıyor muyum? Parasal olarak tabii ki yani bu yaşanan bu şeyler, süreçler nedeniyle alamıyorum ama o işin bak gene tali tarafı. Asıl taraf şu: ben gazeteciyim diyorum. Gazetecilik de bir ilahi bir şey değil. Yani gazetecilik diye böyle bir sanki yani bu mesleğe büyük bir kutsiyet atfediyor muyum? Böyle bir şey yok. Gazeteci de bir iş yapıyor. Yani herkes, toplumda bir iş bölümü var. İşte kimi yol yapıyor, kimi gazetecilik yapıyor, kimi efendim devlet görevinde bir iş yapıyor. Bunların hepsi kendi içinde değeri olan, ağırlığı olan işler. Dolayısıyla gazetecilik bundan farklı değil ama işini iyi yapmak önemli. Esas mesele şu: gazetecilik yaparak bir takım konularda yorum yapıyorsun, haber yapıyorsun, anlatımda bulunuyorsun. Benim için önemli olan şey şu: gece gözümü kapattığımda rahat uyuyor muyum, uyuyabiliyor muyum, uyuyamıyor muyum? Eğer uyuyorsam, ki çoğunlukla, çok büyük çoğunlukla uyuyorum, işimi iyi yaptım. Çünkü aileme karşı da sorumluluklarım var. Birinci sorumluluğum onlara karşı doğru bir insan olmak. Yani çocuklarıma karşı bir ödevim nedir? Onları bu hayata doğru bir şekilde hazırlamak. Burada dürüst, namuslu, üretken, verimli, çalışkan, bunları yapabiliyor musun? Buralarda kendimde bir sorun görmüyorum. Yani tabii ki hepimiz çocuklarımıza iyi bir hayat, onurlu bir hayat hazırlamaya çalışıyoruz. Valla benim de 2 kızım çok önemli tabii. Yani işte kızlara iyi hayat, onurlu bir hayat hazırlamak için mücadele ediyoruz. Son soru çocuklarımla ilgili, kusuruma bakma seni biraz duygulandırdım. O hata bende. Son soru değil de Silivri'ye girmek üzereyiz. Silivri'deki gazetecilik esas önemli soru. Gazeteciliğin en düşük noktası mı? Son hali mi? Yoksa zirvenin yaptığı bir yer mi şu? Şöyle söyleyeyim, Silivri'deki gazetecilik Türkiye'nin gazetecilik geçmişine bir saygı duruşu ve gazetecilik bayrağının asla yere düşürülmeyeceğinin bir nişanesi. Bu topraklar, bu vatan, bu ülke gazetecilikte yoğrulmuş bir taraftan da. Yani tercümanı Ahbal Agi Efendi Şinasilerden başlayan, Namık Kemallerden gelen bir büyük gelenek. Bu geleneğin bizi getirdiği, ulaştırdığı yer Abdi İpekçiler, Uğur Mumcular. Bizi ulaştırdığı yer Hrant Dinkler, İlhan Selçuklar. Ne bileyim, son zamanlarda ismini anmamız gereken Yalçın Küçükler. Bir sürü isim var. İyi gazetecilik yapmış insanlar var. Ve Türkiye'de bu nedenle gazetecilik zarar görebilir, yıpranabilir, itibar kaybına uğrayabilir. Ama bu topraklarda gazetecilik bitmez. Burada da Silivri'de yapılan gazetecilik de aslında bu. Yani zamana tanık olmak, inat etmek, ısrar etmek, gazetecilik yapmaya devam etmek. Bence bugün Silivri'de yapılan gazeteciliğin ana hikayesi bundan ibaret. Teşekkürler Emciğim.
Geldik Silivri'ye. Evet. Bugün niye önemli? Bugün şundan önemli. Tahliye incelemeleri yapacak. Her ayın sonunda heyet dosya üzerinden bazen savunmaları dikkate alarak tahliye işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugün o bakımdan önemli. Yani çok ciddi bir içeride kalabalık olması gerekiyor. Yani gidince göreceğiz. Sen de gelince şahsın. Girersen sen de müşahede edersin. Yani insanlar bu günü bekliyor. Her ay sonunda yapılacak incelemeler. Çünkü çoluğundan, çocuğundan, annesinden, babasından ait olan insanlar. Mesela bir kırmak biraz bayrak var. 26 yaşında. Yani duruşmada savunmasını izledik, dinledik. Yani kadınların genç kadın hiçbir kabahati olmadığı gibi gözüküyor. Yani o savunmasını yaptığında duruşma sonundaki hava öyleydi. Mesela ben onun bugün serbest bırakılmasını bekliyorum. Mesela Ramazan Gülter cezaevine girdiğinde 10 dakika çocuğunu bıraktı ve ilk duruşmalardan biriydi. Ramazan Gülter'in eşi geldi. Dedi ki, günaydın Kaya, Maya baba dedi. Baba dedim ama Maya baba dedi. Ya şimdi hatırlıyorum. Yani insanın duygulanmaması, gözyaşlarının tutması değil. Yani bu kadar büyük duygusal hikayeler var. Umarım bugün ciddi bir tahliye dalgası olur. Takip edeceğiz inşallah. Bir yayına mı giriyorsun? Evet, yani kim olsak öğle arasında şöyle bir şey oldu. Ekrem İmamoğlu çıkıyordu ve o esnada Dilek İmamoğlu koltuğa çıktı. Evet, bu dosyanın tümü tahliye olacak dedi. Ellerini de böyle yaparak bu dosyanın tümü tahliye olacak dedi. Ekrem İmamoğlu orada eşine döndü. Olmazsa bunun hesabı sorulacak dedi. Benim için duruşmalar bitti. Tahliyeler oldu. Kaç kişi tahliye edildi? 15 kişi. Sabah savcı 9 kişi için tahliye istemişti. Mahkeme heyeti buna 6 isim daha ekledi ve 15 kişi tahliye edildi oy birliğiyle. Bir sonraki duruşma Kurban Bayramı'ndan hemen önce yapılacak. Çarşamba günü Kurban Bayramı, Salı günü Arifesi. Dolayısıyla ya pazartesi günü olacak, yani 21'i galiba oluyor, ya da ondan önceki Perşembe günü olacak. Ama 3 hafta sonra burada bir tutuk incelemesi daha yapılacak. Ve orada da yeni tahliyeler bekleniyor. Ama duruşma sonunda bir tepki vardı. Neye tepki vardı? Avukatlar Mehmet Pehlivan'ın, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan ve şu anda tutuklu olan Mehmet Pehlivan'ın tahliyesini bekliyorlardı. Yani sabahtan beri, dünden beri esasında bu burada çok konuşuluyordu. Hatta Adem Soytekin'e karşı biraz savunmanın müsamahakar olması da bununla da izah ediliyor. Yani ona sorularla onu hırpalamamaları. Fakat beklenti olmadı. Bu hayal kırıklığı da önce yani sıralara vurdu avukatlar. Sonra savunma susmadı, susmayacak diye bağırdılar. Tabi bu arada bir önemli ayrıntı daha var. Bunu destekleyen Ekrem İmamoğlu dedi ki, çok güçlü olun, pazartesi günü yeni bir gün başlayacak. Bu sabahtan daha güçlüyüz dedi. Şimdi pazartesi günü yeni bir gün başlayacak demek, bence İmamoğlu pazartesi söz isteyecek ve sert şeyler söyleyebilir. Çünkü bugün elimize bir metin geçti. Eğer bugün konuşsaydı ne diyeceğini anlatan ve orada şunu söylüyor. 92 kişiye burada zulüm ediliyor. Artık bu zulüm sona ermeli. Büyük bir haksızlık yapıyorsunuz vesaire söylüyor. Bence pazartesi günü Ekrem Bey sert bir konuşma yapacak. Senin mesai ne zaman bitiyor bugün? Valla işte şimdi yayın yapacağım bir daha. Çünkü önemli şeyler söylendi. Çıkışta biraz avukatlarla da konuştuk. Onlarda da bir şey vardı, hayal kırıklığı vardı. Mesela bugün CHP'liler 20 kişi dahi tahliye edilebilir diye bekliyorlardı. O da olmadı. Bütün bunları anlatacağım. Sonra? Sonra eve döneceğim. Evet hocam. Ne zaman yeniden geliyorsun buraya? Pazartesi. Ya pazar işim salı gelmeyi planlıyordum ama Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri beni aklımı çeldi. Pazartesi günü burada olmam gerekiyor çünkü
ilginç bir gün olabilir. Bütün bu uğraşından dolayı seni çok çok tebrik ediyorum İlmeciğim. Gerçekten Çok teşekkür inanılmaz bir iş yaptın bugün. Yani kendi gözlerimi gördüm. İnanılmaz bir gazetecisin. Bak bravo. Sağ ol. Ne diyeyim? Bravo. Teşekkür ederim. Bravo. Bravo. Çok teşekkürler.